Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle rengarenk iplerle kolayca yapabileceğimiz minik bir proje var. Çok tatlı bir boyunluk çalışması yapacağız. Böyle bir akşamda oturup bitirebileceğiniz, ister kullanabileceğiniz, ister çeşit çeşit renklerde örüp hediye edebileceğiniz çok tatlı bir proje. Şimdi bu proje için kullanacağım ipler böyle orta kalınlıkta ipler kullanacağım. Boyunluk için yarım yumaktan biraz fazla gidiyor. Yani bir yumağın tamamı bitmiyor. Dolayısıyla örneğin 2 yumak 100 gramlık 2 yumaktan 3 tane boyunluk çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, ayrıca da şöyle minik minik renkli iplere ihtiyacımız var. Tığ olarak 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanacağım motif kısmında. Şiş örgü kısmında 4,5 milimetre tığ şiş kullanacağım. Bir de lastik örgüsünde 4 numara şişe geçeceğiz. Evet, pompon yapımı için de şöyle bir karton kutuyu şöyle kestim. Bunu kullanacağım pompon için. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, bu boyunluğun ana örgüsünü ben haroşa olarak çalıştım. Fakat dilerseniz siz lastik örgü ya da nohut, tekli pirinç, çift pirinç, nohut gibi örneklerde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi 25 ilmekle başlayacağım. Bu benim öreceğim boyunluğun eni, genişliği 14 santim olacak. Dolayısıyla siz kullanacağınız ipliğin kalınlığına göre ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Yani bitmiş hali 14 santim oluyor boyunluğun genişliğinin. Benim ipim ve kullandığım şiş ile bu 25 ilmeğe tekabül ediyor. Evet. 3 4 25 ilmek atalım. Bu arada hemen 4,5 numara şişle başlıyorum. Lastik kısmında 4 numara şişe geçeceğim. Evet, ilmeklerimizi atalım. 25 ilmek attık arkadaşlar. Şimdi ben böyle haroşa örgüsünü içten örüyorum. Yani ters yüzden örüyorum. Elime daha kolay geliyor. Şöyle hemen başlayalım. Evet. Sıra sonuna gelelim. Evet. Sonuncu ilmeğimi yapıyorum. Dönüyorum. Yine ters yüzden örmeye devam ediyorum. Siz dilerseniz dış yüzden örebilirsiniz. Hani bütün sıraları. Evet. Bu şekilde haroşamız oluştu. Bunu dümdüz örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, düz haroşa parçamızı ördük. Şimdi onun uzunluk ölçüsünü vereyim. Kaç santim örmüşüz? Şöyle şuradan. Evet, 61 santim uzunluğunda bir haroşa örüyoruz. Bunun eni de şu kadar oldu. 25 ilmek. Şöyle eni de 14 santim arkadaşlar. Evet. Şimdi lastik örme kısmına başlayacağız. Evet, şimdi lastik örgüsüne başlayacağız. Yalnız şiş değiştiriyorum arkadaşlar. 4,5 milimetre ile örmüştüm haroşayı. Şimdi lastiğimiz için 4 milimetre şiş kullanacağım. Evet, şimdi bir ters bir düz lastik öreceğiz. Şunu şöyle düzelteyim. Evet. Bir tersten örüyorum. Bir düz. Ters. Düz. Evet. Bir ters bir düz lastiğimizi örelim. Evet, sıra sonuna geldim.
Evet, tersle bitirdim. Şimdi bu sırada da düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bu ilmek düz, düz örüyorum. Evet, bu ilmek ters, bunu ters örüyorum. Evet, bildiğimiz lastik örgüsünü örelim. Evet, kare bir bu şekilde bir kare büyüklük elde edene kadar devam edeceğiz. Evet, lastiğimizi ördük arkadaşlar. Şöyle kare bir uzunlukta ördüm. Şöyle çevirdiğimde bakın kare oluyor. Şimdi normal 4,5 numara tığım şişimize geçeceğiz ve haroşa örmeye devam edeceğiz. Artık lastiği bırakıyoruz. Aynen ördüğümüz gibi haroşa örmeye devam edeceğiz. Bir miktar bu örgüyü sürdürelim. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde haroşa öreceğiz. Evet arkadaşlar, lastikten sonra da şu kadar bir mesafe ördüm. Hemen santim ölçüsünü vereyim. Şöyle 10 santim. Evet, 10 santim kadar bir uzunluk ördük. Şimdi artık siz bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben uç kısmı çok sarkmayacak şekilde yaptım. Evet, şimdi artık kesiyorum. Evet, şöyle ilmekleri ikişer ikişer alarak örgümüzü kesiyoruz. Evet, tamamen bu şekilde keselim. Şimdi motif kısmına geldik arkadaşlar. Şu kısma ördüğümüz şu lastik boyutunda şöyle bir kare motif öreceğiz. Bunun için şöyle çeşitli ipleri kullanacağım. Sihirli halka ile başlayacağım. Siz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. 4-5 zincir yeterli olacaktır. 1-2 zincir çektim. İkili trabzan yapıyorum. Hanım dilendi, bey beğendi motifi klasik. 1-2-3 zincir. 1 2 3 şöyle bakın. 1-2-3 zincir. 1 2 3 1 2 3 zincir. 1 2 3. Bu modeli böyle tüylü muher iplerle de yapabilirsiniz. O da çok tatlı olur. Evet. 1 2 3 4 tane yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu ipimi çekiyorum ve köşeyle birleştiriyorum. Şu sihirli halkanın ipini de şuraya alıyorum. Şu şekilde bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İkinci sıraya geçeceğim. Evet. Şimdi hangi rengi alalım? Şunu alalım. Hardal. Aslında çok tatlı sonbahar renkleri oluyor böyle. Tatlı sıcak renkler. Yine köşeden başlıyoruz. 1 2 zincir
köşeleri dolduruyorum. Hanım dilendi motifini biliyorsanız bu kısmı direkt atlayabilirsiniz. 3 yaptım. 1 2 3 1 2 3. Evet, köşeyi böyle oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum. Evet, 2 zincir çektim. Diğer köşeye geçiyorum. Şu ipleri de şöyle içine alıyorum. 1 şöyle tekrar şöyle döndürüyorum. 2 evet, 2 tane yaptım. 3 trabzan. 1 2 3 zincir. Evet, artan ipler olduğu için böyle düğümlü oluyor. 1 2 3 tane yaptım. Evet, ikinci köşeyi de yaptık bu şekilde. 1 2 zincir çekip diğer köşeye geçiyorum. Bu iki köşeyi de tamamlayalım arkadaşlar. Evet, 4 köşeyi de tamamladık. 1 2 zincir çekiyorum ve şu trabzanın tepesiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Şu renkle devam edeyim. Yine bir köşeden başlıyorum. Aynı şekilde yapıyoruz köşemizi. 1 2 zincir 2 3 1 2 3 zincir 1 2 zincir, şu ortayı dolduruyorum. 1 2 3 1 2 zincir. Evet, bu köşeyi de yapalım. Evet, bu şekilde devam edelim. Toplam 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sonra motifimizi boyunluğun üzerine dikeceğiz. Evet, motifimiz tamamlandı arkadaşlar. Şuraya göre şöyle. Evet, şöyle yaklaşık 9,5-10 santimlik bir motif oldu. Şimdi bunu dikeceğiz. Evet, şimdi şöyle tutuyoruz. Şu kenarlardan dikeceğiz arkadaşlar. Şura boşluk kalacak. Şöyle iğneleyelim. Evet, diğer tarafı da iğneliyoruz. Evet, şimdi dikmeye başlıyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde dikelim motifimizi. Evet arkadaşlar, motifimizi diktik. Bu şekilde. Şöyle şuradan boyunluğumuz geçecek. Evet, şu şekilde olacak. Şimdi
Şu kısmı için bir pompon yapacaktım. Ondan vazgeçtim. Püskül yapacağım. Şöyle başlayalım. Şöyle bir miktar küçük bir deftere sarıyorum. Sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 13, 14. Evet. Şöyle kesiyorum. Evet. Şu alt kısmından şöyle şuradan keselim. Evet. Şimdi bunu şöyle bağlayacağım. Evet, uygun bir uzunluktan şöyle hepsini aynı uzunlukta yapacağız. Şöyle kesiyorum. Evet. Bu şekilde püskülümüzü yaptık. Diğer renklerden de yapalım püskülümüzü. Evet, püsküllerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi her bir püskülü kendi ipiyle dikeceğim. Şöyle yeşil ipi geçirdim iğneme. Evet, şuradan ipliği püskülün içinden geçiriyorum. Şöyle biraz sıkı bağladığım için tabi zor geçecek. Evet, şöyle aynı hizaya getirelim. Evet, şimdi şuradan evet şu şekilde evet iki kez geçirdim. Şöyle evet şöyle arkadan düğüm yapalım. Evet, düğüm yaptım. Tekrar içinden geçiriyorum püskülün. Evet, aynı hizadan ipliğimizi kesiyoruz. Dikmiş olduk. Şöyle.
Evet, bu şekilde diğer püsküllerimizi de dikelim arkadaşlar. Evet, püsküllerimizi de diktik arkadaşlar. Boyunluğumuz tamamlandı. Evet, şimdi şuradan geçirelim. Çeşitli kabanların, montların, ceketlerin, hatta kazakların üzerinde aksesuar olarak kullanabiliriz bu şekilde. Evet. Şimdi şu tarafa herhangi bir şey yapmayacağım. Çok aşırı hareketli olmaması için tek tarafa yaptım püskülleri. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.